Selamlar herkese, ben Raven. Bugün sizlere tank innerway'lerinden ve kombolarından bahsedeceğim. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Bir süredir video atamıyorum çünkü maalesef özel yaşamımın yoğunluğu, guild'a girdim. Guild'da yaptığımız şeyler aynı zamanda 75 açıldı. Oradaki silahlarımı geliştirmek için yaptığım işler sebebiyle video çekmek biraz zor oldu. Fakat bundan sonra daha sık video atmayı düşünüyorum. Artık bu innerway'leri bitirip daha yararlı, daha oyun sonu şeylerinden bahsetmeyi planlıyorum. Öyleyse geçelim. Evet, ilk innerway'imiz Exquisite Scenery. Bu innerway Thundercry Blade yani Moblade'imizi kullanırken, tank silahını kullanırken defending yapıyoruz. Sürekli bloğa basılı tutuyoruz mesela. Karşımızdaki düşman bize blok yaparken vurursa tam ortada bir F tuşu çıkıyor. F tuşuna bastığınız zaman hiç heavy atağınızı yani ağır saldırınızı basılı tutup charge'lamadan, doldurmadan vurmanızı sağlıyor. Ve bunun 10 saniye bekleme süresi var. Aynı zamanda eğer ki o heavy atağımızla vurursak bir Battle Wheel yani şu sağ alt köşede bulunan kalkanlardan doldurmamızı sağlıyor. İlk arttırımına geldiğimiz zamansa %20 şansla bir bonus Battle Wheel doldurmamızı sağlayacak. İkinci upgrade'imize geldiğimizde solo modumuzun seviyesine göre maksimum can puanımızı arttıracak. Üçüncü upgrade'imize geldiğimiz zaman Charge Heavy atağımızı, o F'e bastığımız zaman vurduğumuz ağır saldırımızı 1'den 3'e kadar charge'lamamızı, 2 kere değil 3 kere charge'lamamızı sağlayacak. Dördüncü upgrade'e geldiğimiz zamansa 10 saniye bekleme süresini %50 azaltıp 5 saniye düşürecek. Beşinci upgrade'imize geldiğimiz zaman karşı taraftan gelen hasarı %2.8 azaltacak. Altıncı upgrade'e geldiğimiz zamansa bizim bu F'te 3 kere charge'layıp vurmamız gereken şeyi charge'lamadan vuruyoruz ya. Vurduğumuz zaman eğer ki Battle Wheel yani o kalkanlardan varsa bir tanesini harcayıp %25 damage yani hasarımızı arttıracak. Eğer 2 tane varsa %50 hasarını arttırıyor. Ve inanın bu charge'lanmış vuruş ağır saldırı çok vuruyor. Özellikle PvP'de de çok vuruyor. Bunu %50 arttırmak çok büyük bir damage yani hasar artışı demek oluyor. Evet, gelelim bu innerway'i nereden elde ettiğimize. Hemen M'ye bastım. Kinhe bölgesinin sağ tarafında şu ilk baştaki bütün map'i açtığımız ışınlanma noktasının altında tam buradayız. Şöyle bir alan var. Burada bir kukla gösterisi yapan bir boss var. Ve bu boss'u kestiğiniz zaman size bu innerway'i veriyor. Ben şu an kestiğim için göremiyorum. Fakat bu innerway'i girip kesebilirsiniz. Aynı zamanda burada Companion Assist vardır. Eğer NPC'lerle tanıştıysanız ki NPC'lerin yerini de göstereyim size. Evet. M'ye bastığımız zaman General Shrine bölümünde şuranın ilerisinde. Zaten ana hikayede sizi ilk getirdiği yer burası. Hatta Ruby sizi burada bir savaşa sokacaktır. İlk girdiğiniz savaşta kazandığınız zaman o NPC'yi açıyor oluyorsunuz. Aynı zamanda burada şöyle üzerinde kılıç işaretleri olan NPC'ler var. Bunların hepsiyle savaşıp hepsini yenerseniz bunlar size savaşta yardıma geliyorlar. Buradan NPC'leri alabilirsiniz ve Companion Assist ile girdiğiniz zaman birçok NPC'yi yanınızda alıp sadece bir tanesini alabiliyorsunuz. Yanınıza alıp devam edebilirsiniz. Onlar size çeşitli özellikler sağlayacaktır. Mesela şu arkada görmüş olduğumuz abimiz bir chi damage bonusu olan bir abi. Çok chi damage'ı vuran bir abi. Onun dışında DPS vuran var. Onun dışında Ruby'yi alırsanız sizi revive'lıyor. Bir kere öldüğünüz zaman kalkabiliyorsunuz. Potunuz falan yenileniyor. Güzel bir NPC aynı zamanda. Bu şekilde gelelim bir sonraki innerway'imize, Trapped Beast. Bu innerway eğer canınız %30'un altındaysa ve bir damage aldığınız zaman, bir hasar aldığınız zaman Concerned Beast adında bir buff sağlıyor. Bu buff size %30, canınızın %30'u kadar bir kalkan çıkartıyor. Bu 4 saniye sürüyor ve 300 saniye cooldown'u var. Bu aslına bakarsanız ölmeden önceki son yardım gibi düşünebilirsiniz. Ve bazen çok işe yarıyor fakat 300 saniye bekleme süresi çok uzun sürüyor. O yüzden çok kullanmıyorum ama açmakta yarar var çünkü şurada bir sistemimiz var. Bu sistemde challenge'ları tamamlamamız gerekiyor. Mesela burada 4 tane innerway'i de açmanızı söylüyor. Açtığınız zaman bir görevi yapmış sayılıyorsunuz ve burada da görev yaptığınız sayıya göre size her
yaptığınız 30'da, 40'da, 50'de, 60'da, 70, 80 ve 90'da 20'şer Innerway chest veriyor. Bunlar çok önemli. Çünkü bunları kendi istediğimiz Innerway'lere döndüreceğiz. Gelelim birinci upgrade'ine. Kalkanımızın %30 canımıza değil %40 canımıza göre vermesini sağlıyor. Atıyorum 100.000 canınız var ve 40.000 kalkan alıyorsunuz. İkinci upgrade'e geldiğimiz zaman solo modumuzun seviyesine göre maksimum can puanımızı arttırıyor. Üçüncü upgrade'de ise bu can kalkanı varken aldığımız iyileştirmeyi ve içtiğimiz potun efektlerini arttırıyor. Dördüncü upgrade'inde 300 saniye olan cooldown'unu yani bekleme süresini %40 azaltarak 180 saniyeye düşürüyor. 5. upgrade'inde ise fiziksel direncimizi 5.1 arttırıyor. 6. upgrade'e geldiğimiz zaman eğer bu aldığımız kalkan bitme süresinden önce yok edilirse bekleme süresini 120 saniye azaltıyor. Evet, gelelim bu Innerway'i nereden aldığınıza. Ghostlight Market'a geldim. Burası Kayıfenkare'de bulunan bir yer. Burayı eğer açtıysanız ve buraya geldiyseniz direkt olarak görevi yapabilirsiniz. Ama açmadıysanız Kinhe bölgesinin sol tarafında şu Bounty Trouble görevi var. Buna başladığınız zaman sizi kaçıracaklar ve Ghostlight Market'a getirecekler. Buraya geldiğiniz zaman şurada duruyor olacaksınız. Burada saati gündüz saatlerini almanız gerekiyor. Böylelikle market kapanacak. Gördüğünüz gibi hayaletlerin gezdiği bir yer oluyor. Burada bir abi bulunuyor olacak. Onunla başladığınız zaman sizden 3 tane item istiyor olacak. Bu itemlar bir armor, bir helmet, bir de spear olacak. Bu lambaları takip ederek almanız gerekiyor. Çünkü bu lambalardan uzaklaştığınız zaman bu arkadaşlara görünmemeye çalışın. Mesela bu arkadaşlar beni görürse şimdi büyük ihtimalle bana tek atacaklar. Kurtulma şansınız olmuyor. Hemen onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi çok yüksek bir damage vurdu ve bundan kurtulma şansınız yok. Geçmesini bekleyin. Onlar gidecekler. Onların bir yolu var. O yolu izliyor olacaklardır. Bu arkadaşlar geçtikten sonra sağdan başlıyorum çünkü buradaki diğerlerine göre ters yönde kalıyor. Buraya geldiğiniz zaman burası bir açık alan olacak. Sola dönüyorsunuz. Şurada biriyle konuşacaksınız. Zaten onun sesini duyuyor olursunuz. Bu lambaların dışına çıktığınız zaman da şöyle bir şey doluyor ve bu dolduğu zaman size damage vurmaya başlıyor ve ölüyorsunuz. O yüzden lambaların yanında olmaya çalışın. Buradaki arkadaşla konuştuğunuz zaman sizi buradaki kediden geçerken onu da sevmeyi unutmayın. Kedileri sevmek önemli. Şöyle suya götürecek. Suda sağ tarafa elinizi vererek takip edebilirsiniz. Burada bir chest olacak. Ardından bu chest'i aldıktan sonra geri dönüyoruz. Karakterim sağa sola tırmanmayı tercih ediyor. Geri döneceğiniz yer burası. Yine burada abi bekliyor olacak zaten. Buradan bu sefer sola gitmeye başlıyoruz. Böyle açık alana geldiğimiz zaman şuradan sağa dönüyoruz. Buradaki kediyi de sevmeyi unutmazsanız güzel olur. Bunun arkasından geçiyoruz görülmemek için. Yine bunun arkasından geçiyoruz görülmemek için. Orada biriyle konuşacaksınız büyük ihtimalle. Sonra bu arkadaşların yanından geçip şuradan diğer chest'i alıyorsunuz. Bu chest'i aldığınız zaman bu arkadaşları dodge'layabilirsiniz. İsterseniz direkt öldürsünler, başa gidin. Ardından sağa döndüğümüz yere geri dönüyoruz. Burası sağa döndüğümüz yerin olduğu yer. Yukarı doğru çıkmaya başlıyoruz. Bu arkadaşlar buradan yukarı çıkıyordur. Siz şöyle bu evin üzerine çıkarsınız. Bu mistten de damage yiyorsanız, yiyecekseniz şuradan hemen Panacea fanı takıp bir şey bulana kadar, lamba bulana kadar gidebilirsiniz. Heal'layabilirsiniz kendinizi. Ben şu lambanın yanına geldim. Kendimi heal'lıyorum. Burada bir köprü var.
Minimap'ten de bakabilirsiniz. Normal map'e baktığınız zaman da şuraya gelmeniz gerekiyor. Buradan şu yöne doğru devam ediyorsunuz. Burada birçok arkadaş bekliyor olacak. Bunlara görünmeden geçmeniz imkansız gibi bir şey. O yüzden böyle aralarından geçip şuradan chest'i alırsınız. Burada bir yerde olacaktır chest. Chest'i aldıktan sonra bırakın. Size öldürsünler. Çünkü başa dönmeniz gerekiyor zaten. Ardından tekrar abinin olduğu yere dönüyoruz. Burada abiyle konuşuyoruz. Bu abi bize şu quest menüsünde şöyle bir Spectral Soldier Armor veriyor. Bu armor'a tıkladığınız zaman size şöyle bir buff verecektir. Bu sizin kokunuzu diğer bu bizi öldüren askerlere gizleyecektir. Aynı zamanda bu misten de saldırı yemenizi engelleyecektir. Bekleyip arkadaşları takip edebilirsiniz. Onları geçebilirsiniz de. Zaten hepsi aynı yere doğru gidiyor. Geçtiğiniz zaman bir şey olmuyor. Bu sefer buradan bunları takip edip geçiyoruz. Şurada bir kedi daha var. Bu kediyi de sevmeyi unutmazsınız. En son hepsi buraya doğru geliyor olacaktır. Bu iki arkadaşın yanından şu kapıyı açtığınızda burada yine abiyle konuşuyor olacaksınız. Ardından şurada bir boss bekliyor olacak. Bu boss'u kestiğiniz zaman bu Innerway'i elde edebilirsiniz. Bir sonraki Innerway'imiz Art of Resistance. Art of Resistance sizin can kalkanlarınızın süresini 4 saniye uzatıyor. Yani mesela Mobility kullanıyorsanız Q yeteneğiniz size bir can kalkanı veriyor. Bu yeteneğin hemen bakalım. Bu yeteneğin bekleme süresi 12 saniye, kalkan 8 saniye sürüyor. Fakat Art of Resistance'ı taktığınız zaman bu 12 saniyeye çıkıyor ve bittiği gibi tekrar basabiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir Innerway. Gelelim ilk upgrade'ine. Bütün can kalkanlarınızı %10 arttırıyor. Yani %30 kalkan alıyorduk bir önceki Innerway'imizde. %40'a çıkartıyorduk. Sonra %50, bunu da kullanırsanız %50'ye çıkmış oluyor. İkinci upgrade'imizde ise kritik vurma şansımızı solo modumuzun seviyesine göre arttırıyor. Üçüncü arttırımımızda ise bir HP kalkanını aktifse vurduğumuz hasarı ve aldığımız iyileştirmeyi %2 arttırıyor. Dördüncü upgrade'imize geldiğimizde ise HP yani can kalkanlarımızın süresini 2 saniye daha uzatıyor. 4 değil 6 saniye uzatmış oluyor. Yani siz 14 saniye kalkanınız varken 12 saniyede bir kalkanınızı yenileyebiliyorsunuz. 5. upgrade'imize geldiğimiz zaman kritik vurduğumuz damage bonusunu %50'den 54'e çıkartıyor. 6. upgrade'e geldiğimiz zaman bir HP kalkanımız, bir can kalkanımız varsa ve bu süresi bitmeden önce yok edilmezse kalan kalkanın %5'ini bize iyileştirme olarak veriyor. Canımızı arttırıyor. Fakat damage immunity yani herhangi bir hasar almamızı engelleyen kalkan varsa geçerli değil. Gelelim bu Innerway'i nereden elde ettiğimize. M'ye bastım. Kinhe bölgesinin sol tarafında şu köydeyim. Harvestfall Village'dayım. Bu village'da yolu takip ettiğiniz zaman sağda bir tane restoran kalacaktır. Bu restorana girdiğimiz zaman şu Sankian abiyle konuştuğumuz zaman bize bir görev verecektir. Bunun şöyle bir sorunu var. Eğer Nine Mortal Ways sektine girdiyseniz bu görevi yapamıyorsunuz. Çıkmanız gerekiyor. Çıkmak istediğiniz zaman da sizden 50.000 ya da 80.000 kadar bir para istiyor. Şuralarda bir yerde bir yaşlı amca olması gerekiyor. Onu verip çıktığınız zaman bu görevi yapabiliyorsunuz. Ben biraz sorun yaşadım çünkü ben o sekte girmiştim. Aynı zamanda sekten çıktığınız zaman bir daha atıyorum ki Midnight Blades'e girmek istediniz. Mesela bende sürekli Midnight Blades'e gir diyor. Eğer buna girmek istersem beni yine Nine Mortal Ways'e atıyor. Çünkü Nine Mortal Ways aslına bakarsanız dolandırıcı bir sek. Ve sizi sanki Midnight Blades'e giriyormuş gibi gösterip aslında kendi sektine geri sokuyor. Tekrar çıkmak istediğinizde yine para vermeniz gerekiyor ve bir bekleme süresi oluyor. Çıkmanız yeterli oluyor. Ardından o abiyle konuşup ilerlediğinizde sizi buraya getirecektir. Buraya geldiğiniz zaman 2 tane Nine Mortal Ways askeri üyesi burada bekliyor olacak. Onlarla konuştuğunuzda sizi şu tepenin arkasında bir yere götürecek. Buna büyük ihtimalle denk gelmişsinizdir. Buraya geldiğinizde bu arkadaş chest'in yanında bekliyor. Bu chest'i alamıyorsunuz Well of Heaven'a girmeden. O sebeple bu arkadaşla
konuşuyorsunuz. Sonrasında konuşmuyor da olabilirsiniz. Direkt V'ye basıp burada şu unique bir Jewelry şeyi var. Bunu direkt Celestial Seas yani şu arkadaşla almanız gerekiyor. Bunu aldığınız zaman o Nine Mortal Ways arkadaşlara geri dönüyorsunuz. Onların sektine girmeyi reddediyorsunuz ve kavga edip onları yenmeniz gerekiyor. Ardından buraya tekrar geri dönmeniz gerekiyor. Buraya döndüğünüzde bu arkadaşla konuşmanız lazım ama bu arkadaş bu şekilde beklemiyor olacak. Bu arkadaş şu taşa dayanmış, sanki Karadeniz'de de gemileri batmış gibi bir hali olacak. O zaman konuştuğunuzda devam ediyor. Eğer bir sorun yaşarsanız yorumlarda bahsedin, çözmeye çalışalım. Bu quest'e devam ettiğiniz zaman sizi şuraya bir yere gönderecektir. Orada tekrar konuşuyorsunuz. Ardından sizi şurada House Wildmane Ranch'e gönderecektir. Wildmane Ranch'te bir ağacın üstünde şurada bir adam var. Onu indirebilmek için birkaç tane kazı dövmeniz gerekiyor. Kazı dövdükten sonra adam iniyor, konuşuyorsunuz. Bunlar Nine Mortal Ways tarafından dolandırılmış başka insanlar. Ardından sizi yine bu şehrin şuradaki yerine gönderecektir. Burada yerde yatan bir adam var. Bu adamın yanında bir yemek yapma yeri var. Oradan noodle yapıp adama verdiğinizde kalkıyor. Bir tane de bir duvarın arkasında bir adam var. Sizi gönderdiği yerde, haritada zaten işaretleri çıkacaktır. Gönderdiği yerde sağ tarafta patlayıcı varilleri alıp bir tanesini alıp koyduğunuzda duvar patlıyor. Duvarı patlattığınız zaman adamla konuşuyorsunuz, bitiyor. Ardından sizi tekrar buraya gelmenizi isteyecektir aynı kişiyle konuşmak için. Gittiğiniz zaman onu bulamayacaksınız. Biraz daha ileride olacaktır. O ileride gittiğinizde o kurtardığınız insanlarla bir konuşma yapıyor olacak bu NPC. Aslında kendisi dolandırıcı olup Nine Mortal Ways'e suç atmak istiyor olacaktır. Ondan sonra onunla bir kavga ettiğinizde, yendiğinizde size paranızı atıp, çünkü bunların hepsine para vermeniz gerekiyor, paranızı atıp sonra kaçacak. Siz de o parayı alacaksınız. Ardından onu da işte izlersiniz diyeyim ben size. Bu Inner Way'i elde edebiliyorsunuz. Evet, bir sonraki Inner Way'imiz Rock Solid. Rock Solid, Stormbreaker Spear'ın Storm Roar yani Q yeteneğinin, hemen hatırlayalım, bir alana vuruyorsunuz mızrağınızla. Bu alana vurduğunuz rakipler size vurmaya başlıyor. Yanınızdaki insanlara değil, size vurmaya başlıyor. Onları tauntluyorsunuz. 8 saniye boyunca size vuruyorlar. Aynı zamanda %20 daha az hasar yiyorsunuz o vurduğunuz kişilerden. 16 saniye boyunca sürüyor bu yetenek. Bu daha az hasar alma olayı. Eğer ki 5 kişilik veya 10 kişilik multiplayer bir boss'taysanız, Sword Trial veya Hero Realm boss'larında %40 daha az damage yiyorsunuz boss'tan. Bunu eğer ki boss'a vurursanız, tauntladığınız zaman boss'u %20 daha veriyor, %60 daha az damage yemeye başlıyorsunuz. Eğer ki boss değil, atıyorum ki outpost temizliyorsunuz, normal bir düşmana vurdunuz, %20 değil %25 daha az damage yemeye başlıyorsunuz. Aynı zamanda Damage Reduction aktifken sizin yaptığınız damage'ı da %10 azaltıyor. İlk arttırmamıza geldiğimiz zaman Storm Roar yani Q yeteneğimizin cooldown'unu, bekleme süresini 20 saniyeden 16 saniyeye düşürüyor. İkinci arttırmaya geldiğimiz zaman Stone Split saldırı değerimizi solo modumuzun seviyesine göre arttırıyor. Üçüncü arttırmaya geldiğimiz zaman bir düşmanımızı tauntladığımız zaman o düşmana %5 daha fazla vuruyoruz. Dördüncü arttırmaya geldiğimizde ise Storm Roar yani Q yeteneğimizin hasar azaltmasını %20'den 25'e yükseltiyor. 5. arttırmamıza geldiğimiz zaman Stone Split zırh delmemizi 6 arttırıyoruz. 6. arttırmaya geldiğimiz zaman Storm Roar yani Q yeteneğimizin hasar azaltması aktifken her harcadığımız Battle Will yani silahımızın yükünden %0.2 HP yani can yenileme alıyoruz. Gelelim bu yeteneği nereden elde ettiğimize. Bu yeteneği hikayede ilerlediğimiz zaman Kaifeng'de bir çocuğu kovalıyoruz. O çocuk bizi bir yere götürüyor ve burada bir savaşa giriyoruz. Şöyle bir üçlü boss var. Bu boss'un savaşını bitirdiğimiz zaman bu Inner Way'i elde ediyoruz. Evet, gelelim hangi silahları kullanmamız gerektiğine, hangi Inner Way'leri kullanmamız gerektiğine, Mystic skill'lere. Thundercry Blade ve Stormbreaker Spear çok güzel bir combo zaten. Hem damage reduction veriyor Spear'ımız hem de Thundercry Blade ile kalkan alarak daha iyi tanklayabiliyoruz. Thundercry Blade'in Q yeteneği bize bir kalkan veriyor. Bundan bahsetmiştik. 8 saniye sürüyor. Canımızın %25'ine oranla bir kalkan veriyor. Fakat bunu 12 saniyeye çıkartabiliyoruz Inner Way ile. Özel yeteneği ise etrafımızdaki düşmanlarımızı yanımıza çekip
onlara bir saldırı yapıyoruz ve bu bize birçok şey sağlıyor. Güzel bir yetenek. PvP'de de çok kullanılıyor. Aynı zamanda çok kalabalık alanlarda da çok fazla kullanılıyor. Stormbreaker'ın Q yeteneği ise Storm Roar. Bundan bahsettik. Düşmanlarımızı tauntluyoruz. Boss'un bize vurmasını sağlıyoruz. Düşmanlarımızın bize vurmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda %20, %40 değişebilen bir hasar azaltma alıyoruz. Thunder Shock. Karşımızdaki düşmana vurduğumuz zaman 2 Fighting Spirit yani Battle Will yani bizim silahımızın yükünü kullanarak karşımızdaki düşmana Vulnerability adında bir debuff uyguluyoruz. Bu debuff karşımızdaki düşmanın bütün yeteneklerden, bizden ve yanımızdaki arkadaşlarımızdan %10 daha fazla hasar almasını sağlıyor. Aynı zamanda hem HP hem de Chi'sine %10 daha fazla hasar almasını sağlıyor. Burada Charge yeteneğimiz Spear'da önemli. Çünkü bunu charge'layıp vurduğumuz zaman Drum Beat adında bir buff alıyoruz. Bu buff'ı aldığımızda Thundercry Blade'e döndüğümüzde bu shield'ı otomatik olarak basabiliyoruz. Bunun Perception skill'ini direkt olarak basabiliyoruz. Bu bize Fighting Spirit'imizi 2 dolduruyor. Zaten boss'ta açılış rotasyonumuz bu şekilde oluyor. Stormbreaker Spear'ın önce Damage Reduction ile başlıyoruz. Ardından Thunder Shock vuruyoruz. Bir charge skill attığımız gibi taba basarak silahımızı değiştiriyoruz. Değiştirdiğimiz gibi kalkanımıza basıyoruz ve bunu charge'lamaya başlıyoruz. Bunu charge'layıp vurduğumuzda 3 kere çok fazla bir damage atmış oluyoruz. Önemli olan damage atmamız değil fakat yine de boss'a fazla vurmamız gerekiyor. Debuff uygulamış oluyoruz. Boss'tan daha az damage almaya başlamış oluyoruz. Ve takımımızdaki arkadaşlarımız da boss'a daha fazla vurmuş oluyor. Bizim görevlerimizden bir tanesi de bloğa basılı tutup boss'tan gelen hasarı azaltmak, aynı zamanda deflect etmek. Eğer buraya tıklarsanız kombinasyonda hangi seti kullanmanız gerektiğini söylüyor. Inner Way'lere geldiğimiz zaman Exquisite Scenery çok önemli bir Inner Way. Bu dediğim gibi bizim hem defend edip hem de saldırı vurmamızı sağlayan bir şey. Moral Chant ise olmazsa olmaz Inner Way'lerden bir tanesi. Bütün build'larda kullanıyoruz. Hem healing, aldığımız healing'i arttırıyor hem damage'ımızı arttırıyor. Bunun yanında Art of Resistance kullanabilirsiniz. Bu sizin Q yeteneğinizin yani kalkanınızın saniyesini arttırıyor ve sürekli üzerinizde kalmasını sağlıyor. Onun dışında Rock Solid kullanabilirsiniz. Bu da damage'ı azaltıyor. Daha da azaltmasını sağlıyor ki Spear'ımızın yeteneklerinin. Bunların dışında Adaptive Steel kullanabilirsiniz. Burada Mobilate kullanıyorsanız critical damage'ınızı charge skill'lerinizin %20 arttırıyor. Onun dışında kullanabileceğiniz bir tane daha Inner Way var. Ona da şuradan değineyim. Battle Anthem. Bu da bosslara karşı charge skill'lerimizin, bizim zaten damage'ımız genelde charge skill'den geliyor, %10 daha fazla olmasını sağlıyor. Arttırdığınız zaman %15'e kadar çıkabiliyor burada gördüğümüz gibi. Fakat bizim önceliğimiz damage olmadığı için genelde boss'un saldırılarını bloklamamız ve çiğsini kırmamız, aynı zamanda debuff uygulayıp daha hızlı kesmesini sağlamamız olduğu için bunları kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde de devam edebilirsiniz. Eğer ki Legend Difficulty'de yani Legend zorluk seviyesindeyseniz bunların yanında şunu da kullanabilirsiniz bir boss'a girdiğiniz zaman. Çünkü bu bizim son artık kurtuluş yöntemimiz diyebilirim. Canımız %30'un altına düştü, healer yetişemiyor, bir şey oldu veya teksiniz. Direkt %30'luk bir kalkan veriyor. 300 saniye cooldown olmasına rağmen sizi güzel bir şekilde koruyor ve bununla da kurtulabiliyorsunuz. Bazen şey yapabiliyor, bizi zor durumlardan kurtarabiliyor. Mesela Ruby'yi yanınıza aldığınız zaman Companion Assist'te ben çok fazla bir şekilde bu kalkan ardından ölüp dirildiğimde Ruby ile beraber hem potlarım yenilenmişti hem de yeniden başlamıştım. O zaman boss'u kesebildim. Eğer Ruby olmasaydı veya bu olmasaydı çoktan ölmüş oluyordum. Bunu da kullanabilirsiniz. DPS rotasyonu bosslarda anlattığım gibi önce Stormbreaker Spear'ın Q yeteneğiyle damage reduction'ı atıyoruz, taunt'u atıyoruz ki boss bize vurabilsin. Ardından Thunder Shock'u kullanıp sonra Fury Spear'la charge'ladıktan sonra vurduğumuzda Tab yeteneğiyle Thundercry Blade'e dönüyoruz ve kalkanımızı basıyoruz. Ardından charge'layıp vurmaya başlıyoruz veya defendleyip direkt geldiği gibi F'e basıyoruz, charge'lamadan vurmaya başlıyoruz.
Bu şekilde devam edebilirsiniz. Genelde bloğu basılı tutuyorsunuz boss'ta. Bazı boss'ların mekanikleri var. Bunları bilmeniz gerekiyor. Mesela pozisyonlanma çok önemli. Burada şöyle anlatayım. Siz tank olarak bir yerde duruyorsanız DPS'lerin sizin karşınızda olması gerekiyor. Boss'un arkasında olması gerekiyor. Boss size saldırıyor çünkü. Yaptığı saldırılardan DPS'lerin etkilenmemesi gerekiyor. Sizin de pozisyonlanmanızı o şekilde almanız lazım. Mistik skill'lere gelecek olursak çok bir şey kullanmanıza gerek yok. Eğer boss'tan uzaklaşırsanız Cloud Step kullanabilirsiniz veya açılış yaparken Cloud Step ve Guardian Paw'la başlayabilirsiniz. Bunun dışında Golden Body önemli bir Mystic skill. Çünkü bunda size hem kalkan veriyor hem de %15 damage reduction veriyor. Çok zor durumlarda basabilirsiniz. Serene Breeze alabilirsiniz. Sizi komboya sokarsa boss, bu Serene Breeze'i kullanarak direkt olarak cheese'ine damage verebilirsiniz. Bunun dışında PvP'de kullanılan şeylerden bir tanesi Yaksha Rush. Yaksha Rush karşınızdaki rakibinizi silence yapmanızı sağlıyor. Burada genelde şu şekilde bir taktik uyguluyorlar. Charge'lamaya başlıyorlar heavy ataklarını. Size doğru geliyorlar. Eğer blok yapmaya başlarsanız Yaksha Rush'ı vuruyorlar. Yapmazsanız heavy atakla vuruyorlar. Ve sizi cezalandırabiliyorlar iki türlü de. Bunun yanı sıra Talon Strike de çok kullanılıyor. Charge'ladınız, vurdunuz, son kez vurdunuz ve direkt Talon Strike'la bir kez daha karşınızdaki düşmana damage atabiliyorsunuz. Bu şekilde bunlar da kullanılabilen şeyler. Boss'larda ise çok fazla mistik artlara şey yapmıyorsunuz. Kendi rotasyonunuz yeterli oluyor. Dragon Breath ve Drunken Poet her zaman chi damage'i için boss'larda çok iyi bir kombodur. Aynı zamanda chi'si kırıldığı zaman Exhausted State'e geldiğinde yine bunu kullanarak DPS'e vurabilirsiniz. Damage çok fazla vuruyor çünkü. Yani bu kadar diyelim. Bu videodan da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı veya abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kick'te de canlı yayın açıyorum. Sizleri beklerim her zaman. Aynı zamanda YouTube'da da açmaya başladım. Fakat YouTube'da müzik telifi olduğu için birazcık daha zor oluyor. O sebeple orada da karşılaşırsak yine soracağınız sorular olursa her türlü dinler, yardımcı olmaya çalışırım. Birçok kişi geliyor, birçok soru soruyor ve onlarla çözmeye çalışıyoruz, anlatıyorum. Eğer herhangi bir şeyde yanlış bir şey gördüyseniz veya bir sorunuz olursa, bir görevde bir sıkıntınız olursa yine yorumlarda yazarsanız ben yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.